Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte çok güzel, çok kolay iki renkli 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz normal patiklik iplerden kullandım. Mor ve krem tonlarında. Şişlerim 3 numara. Hemen modelimi de göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Daha öncesinde 2 şiş olarak yapmış olduğum modelimi yoğun istek üzerine 5 şiş olarak bu şekilde çalıştım. Patiğimiz böyle hanımlar. Kenarım. Bakın topuk kısmı yine gizli kesim. Model bu. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimi şöyle kenara bırakıyorum. Birlikte başlayalım modelimize. Burun kısmından başlayacağım hanımlar. Her zaman olduğu gibi şöyle krem ipim ile 12 ilmek atıyorum. Şu birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 ilmeğimi attım. Geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde arka yüzdeyiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde ilk sırada ilmeklerimi ters olarak örüyorum hanımlar. Sırasıyla ilmeklerimi ters örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Artık 5 şişe geçiş yapacağız ve tamamen düz örgü uygulaması yapacağız patik burnunda. Kenar ilmeğini aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişim ile örüyorum. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. İlk ilmeğimi hemen şu kenara bakın. İlmeğin iki kanadına birden girerek çıkartıyorum. Üçüncü şişime çıkarıyorum ilmeklerimi. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alıyorum. Tığım ile başlangıç yerlerine girerek ilmek çıkartıp şişime takıyorum. Başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkaralım hanımlar. Patik burnumuz daha sağlam oluyor. Şu 5. ilmeğim oldu gördüğünüz gibi. Şu da 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu 1. ilmeğim. 2. ilmeğim. 3, 4, 5 ve hemen şu kenara girerek bir ilmek daha çıkarttım. 6. Böylece 4 şişimde de 6'şar ilmeğim oldu. 5. şişimi aldım. Örmeye başlayacağım hanımlar. Bir sıra ilmeklerimi düz öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. Bakın boşalan şişim ile sıradaki şişimdeki ilmeklerimi örüyorum. İkinci şişim bu. Üçüncü şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi öreceğim. Dolana dolana 5 şiş patik örülüyor hanımlar. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. 4 şişimizi de ördük. Böylece bir sıra örmüş olduk. Tekrar birinci şişimdeyim. Bu aşamada birinci şişi karıştıranlar olabilir. Hani birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü şiş hangisi karıştırdık diyenler olabiliyor. Şu ilk şişimizin altına hanımlar şöyle bir işaret koyarsanız ya bir iğne takarsınız ya bir ip takarsınız. Yerini böyle belli edebilirsiniz. Şimdi artırma zamanı. Patik burnumuza şöyle baktığımızda artırma işlemini sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Ortalardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Kenarımız sağ tarafta hanımlar. 2 ilmek örüyorum birinci şişimde. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şuraya girdim ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Burada 7 ilmek oldu. İkinci şişime geldim. Şöyle baktığımızda kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altına yani şuraya girdim ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Üçüncü şişime geldim hanımlar. Kenarımız hemen başta. 2 ilmek örüyorum.
Ardından ikinci ilmeğimin altına yani şuraya girdim. Buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişimdeyim. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğimin altına yani şuraya girdim ve buradan aldığımı da düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırdık. Şimdi bir sıra ilmeklerimizi düz öreceğiz hanımlar. 5 şiş patik burnunda bir sıra artırma yaparken bir diğer sırada ilmeklerimizi artırma yapmadan örüyoruz. Sebebi şu. Her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki ilmeklerimi de ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Evet hanımlar, bir sıra ilmekleri düz ördük. İlk şişimdeyim. Tekrar artırma zamanı. İlk şişimdeyim. Kenar başta 2 ilmek ördüm. Ardından ikinci ilmeğimin altına yani şuraya girdim ve buradan aldığımı düz örüyorum. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Böylece burada 8 ilmeğim oldu. İkinci şişimdeyim, kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğimin altına yani şuraya girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 8 ilmek oldu. Üçüncü şişimdeyim, kenar başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altına yani şuraya girdim ve buradan aldığımı da düz örüyorum. Kalan 5 ilmek düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişimdeyim. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüp kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altına yani şuraya girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra düz gideceğiz, sonra artırma yapacağız. Düz gideceğiz, artıracağız. Patik burnunu bu şekilde tamamlayacağız. Ben bu patiğimde hanımlar her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmamı yaptım. Ardından modeli kurdum. Model açılan bir model hanımlar. Esnek bir model kurulumu itibariyle artırma yaparken bunu da göz önünde bulunduralım. Şimdi hep birlikte her bir şişimizde 14'er ilmek olana kadar artıralım, gelelim. Ardından birlikte modelimizi kuralım. Evet hanımlar, her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmamı yaptım. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen modelime geçiyorum. Şöyle mor ipimi aldım hanımlar. Mor ipimiz ile model aralarına bir diş haroşa örüyoruz. 5 şiş patikte haroşayı bir sıra düz bir sıra ters örerek elde edeceğiz. Bakın şu bir sıra ilk sıramız, ilmeklerimizi düz olarak öreceğim. Hemen şöyle ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra mor ipimin ucunu şurada kremime düğümlüyorum. Sökülmesin patiğimiz diye şuraya düğümümü attım. Bu sırada ilmeklerimizi düz olarak örüyorum. Mor ipim ile krem ipim bekliyor. Bu şekilde. Hepsini düz öreceğiz hanımlar ilmeklerimizin. Bakın ilk şişimi ördüm. İkinci şişime geldim. Şimdi de buradaki ilmeklerimi düz örüyorum. 4 şişimizi de düz öreceğiz ilk sırada. Şimdi 3. şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz örüyorum. Bir sıra öreceğiz yani 4 şişimizi de öreceğiz. Dördüncü şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de düz örüyorum. Dört şişimizi de düz olarak ördük hanımlar. Şimdi bu ikinci sırada ilmekleri ters öreceğiz ki renkli ipimizle bir diş haroşa düşsün. Bakın sırasıyla ilmeklerimi ters örüyorum. Bu şekilde. Böyle ters örünce hanımlar bakın şöyle göstereyim. Ön yüze bir diş haroşamız düşüyor.
Sırasıyla ilmeklerimizi ters olarak örüyorum. Bir sıra ters öreceğiz. Yani 4 şişimizi de bu şekilde öreceğiz. İkinci şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Üçüncü şişime geldim. Ters örmeye burada da devam ediyorum. Dördüncü şişimdeyim. Burada da yine ilmeklerimi ters örüyorum. Renkli ipimiz ile böylece bir diş haroşamızı oluşturduk hanımlar. 2 sıra renkli ipimizi kullanacağız modelimizde. 2 sıra krem. 2 sıra renkli ipimiz ile ördük. Şöyle şimdi krem ipimi alıyorum. Haroşa aralarındaki şu desenimizi yapacağız. Bu ilk 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum hanımlar. 2 ilmek düz ördükten sonra bakın 1-2 ilmek düz ördüm. İpimi şişime doluyorum. 1 ilmek düz örüyorum. İpimi şişime doladım. 1 ilmek düz ördüm. Doluyorum. 1 ilmek düz örüyorum. Doluyorum. 1 düz. Doladım. 1 düz. Doladım. 1 düz. Bu şekilde bir doluyoruz. 1 ilmek düz örüyoruz. Ön yüzde ilk 2 şişe model kurulumu yapıyoruz. Tabana yapmıyoruz. İkinci şişime geldim. Yine doladım. 1 düz ördüm. Doladım. 1 düz. Doladım. 1 düz. Bu şekilde ön yüzde ilk 2 şişimizde ilmeklerimizi örüyoruz. Doladım, bir düz ördüm. Doladım, sonuncu ilmeğimi de düz ördüm. İlk 2 şişe hanımlar modelimizi yaptık. Tabana model yapmıyoruz bakın. Tabandaki ilmeklerimi normal düz olarak öreceğim şimdi. Bakın 3. ve 4. şişimiz taban bölüm oluyor. Buradaki ilmekleri normal düz olarak örüyorum. Tabandaki diğer şişime geldim. Burada da yine ilmeklerimi düz örüyorum. Evet. Tekrar birinci şişimize geldik. Şimdi modelimizi şekillendireceğiz hanımlar. Burada ilk ilmeği kenar ilmeği gibi düşünüp şöyle düz örüyoruz hanımlar. İlk ilmeği düz ördük. Şimdi sıradaki 3 ilmeği şöyle bakın. Bir önceki sırada doladığım ilmekleri açıyorum. Burada maksat ilmeklerin boyunu uzatmak. Şöyle ilk 3 ilmeğimi açtım. Bakın 3 ilmeğimin boyu uzadı. Bu 3 ilmeğin içinden bakın şöyle bir ilmek çıkarttım. Bu 3 ilmeği sol şişimden bırakmıyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyoruz. Yine sıradaki 3 ilmeği açacağım. Şu birinci ilmeğim. Şu 2. Bakın doladığım ilmekleri açıyorum. Şu da 3. Yine bu 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyorum. Şu birinci ilmeğim. İpimi şişime bir kere doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. 3. Böylece 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartmış oluyoruz. Yine sıradaki 3 ilmeğimi açıyorum. 1, 2, 3. Şöyle. 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkaracağım. 1. İpimi şişime doladım. 2. Aynı yere girip bir ilmek daha örüyorum. 3. Modelimizi bu şekilde kuruyoruz hanımlar. Devam ediyorum. Bakın 3 ilmek açacağım. Şöyle. Bu 3 ilmeği yine örüyorum. Bakın. Üçünü birden ördüm. İpi şişe doluyorum. Aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum. Şimdi sıradaki 3 ilmeğe yine model kuracağız. Burada modeli tam kuralım diye bu ilmeğimi ikinci şişime şöyle aktarıyorum. 3 ilmek açacağım. Şu 1, 2, 3. Bu 3 ilmeği tekrar model kuruyorum. Bakın 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarttık. Tekrardan 3 ilmek açacağız. Aradaki bir önceki sırada doladığım ilmeklerimi boşaltıyorum. Şöyle yine 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarttım. Tekrardan 3 ilmek açacağım. 1, 2, 3. Yine bunun içinden 3 ilmek çıkarttım. Yeniden 3 ilmek açıyorum.
Üçünün içinden 3 ilmek çıkarttım. Ve yine 3 ilmek açtım. Bu 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde. Evet hanımlar, tabanımızdayız. Tabanımızdaki ilmeklerimizi yine model kurulumu yapmıyoruz tabanda. Düz olarak örüyoruz. Modelimizin ipi topu bu kadardı. 2 sıra renkli ipimiz ile örüyoruz. 2 sıra krem ipimiz ile model yapıyoruz. Dördüncü şişime geldim. Yani tabandaki şişim. Yine ilmeklerimi burada düz olarak örüyorum. Evet, 2 sıra krem ipi tamamladık. Şimdi şöyle renkli ipimi alıyorum. Yine haroşa yapacağız. Bir sıra düz, bir sıra ters öreceğiz ilmeklerimizi. Bu şekilde ilmeklerimin tamamını sırasıyla düz olarak örüyorum hanımlar. Bu şekilde ilmekleri düz öreceğiz. Bakın bu şekilde gördüğünüz gibi desenimiz şöyle ortaya çıkıyor. Devam ediyorum. Diğer şişime geçtim. Yine ilmeklerimi düz örüyorum. Renkli ipimizle haroşa öreceğiz. Tabandaki şişime geldim. Bir diğer şişime geldim. Yani dördüncü şişim. Yine ilmeklerimi düz olarak örüyorum burada da. Renkli ipimizle ilk sıramızı ördük. Şimdi ikinci sıramız. İlk sırada düz ördüğümüz ilmekleri ikinci sırada ters örüyoruz. Haroşa düşüyor böylece. Bakın ilmeklerimi sırasıyla ters olarak örüyorum hanımlar burada. Bakın şeklimiz şu. Gördüğünüz gibi desenimiz bu şekilde hanımlar. Bir sıra düz ördük. Bir diğer sırada ilmekleri ters ördük. Böyle haroşa düştü. Hepsini bu şekilde ters örmeye devam edeceğiz. Diğer şişime geçtim. Yine burada da ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın hanımlar şöyle. Desenimiz, şeklimiz şöyle kendini gösterdim. Tabandayız. Yine ilmekleri ters örüyorum. Son şişimdeyim. Buradaki ilmekleri de ters örüyorum. Evet, ilk şişimize geldik. Hanımlar bakın böylece bir modelimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi ikinci modele başlayacağız. Yine 2 sıra krem ipimiz ile model kurulumunu yapacağız. İlk krem modeli yaptığımız gibi yapacağız hanımlar. 2 ilmek krem ile örüyorum. 2 tane ördükten sonra ipimi şişime doladım. Bir düz ördüm. İpimi şişime doladım. Bir düz ördüm. Doluyorum. Bir düz örüyorum. Ön yüzde ilk 2 şişteki ilmeklerimizi bu şekilde örüyoruz hanımlar. İpimizi şişimize doluyoruz. Bir ilmek düz örüyoruz. Bir sonraki sırada bu doladığımız ilmekleri açıyoruz. Diğer ilmek boylarını uzatıyoruz. Diğer şişime geçtim. Yine doladım. Bir düz ördüm. Doladım. Bir düz ördüm. Bu şekilde ilmeklerimizi örüyoruz.
doladım ve sonuncu ilmeğimi düz ördüm. Tabandaki ilmeklerimiz yine düz örülecek. Tabana model yapmıyoruz. Tabandaki ilmekleri düz örüyoruz hanımlar. Evet, tabanımızı tamamladım. Tekrar ön yüzdeyim. Şimdi kalem ile ikinci sıramız model kurulumunu yapacağız. İlk ilmeğimi, bu kenar ilmeği düşünüyoruz, düz ördüm. Şimdi 3 ilmek açacağım. 1, 2, 3. Bu 3 ilmeğin içinden yine 3 ilmek çıkarıyorum. Bu şekilde. Tekrardan sıradaki 3 ilmeği açıyorum. 1, 2, 3. Bakın arada doladığım ilmekleri boşa alıyorum. Bu 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyorum. Tekrar şu 3 ilmeği şişime alıyorum. Bu 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarttım. Tekrar 3 ilmek şişime alıyorum. Şu 3. ilmeğim. Bu 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyorum. Bakın hanımlar, böylece ikinci modeli de oluşturuyoruz. Diğer şişimdeyim. Yine bakın doladığımız ilmekleri açıyoruz. Normal ilmeklerimizi şişimize şöyle alıyoruz. Şu 2. ilmeğim, şu da 3. ilmeğim. Yine bu 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyorum. Tekrar sıradaki 3 ilmeğimi açtım. Yine bunun içinden de şöyle 3 ilmek çıkarıyorum. 1, 2, şu 3. ilmeğim. Üçünün içinden 3 tane çıkarttım. Tekrar 1, 2, 3 ilmek açtım. Üçünden 3 tane çıkarıyorum. Yine 1, 2, 3 ilmek açtım. Üçünün içinden 3 tane çıkarttım. Bu şekilde bakın yine modelimizi yapmış olduk. Tekrar tabandayız hanımlar. Tabanımızda model yapmıyorduk. İlmeklerimizi patiğimizin taban bölümünde normal düz olarak örüyoruz. Evet, 2 sıra krem ipimizle ördük. Şimdi tekrar mor ipimizi alacağız. Bir sıra düz, bir sıra ters öreceğiz. Bir diş haroşa oluşturacağız. Ardından tekrar krem ipimizle 2 sıradan oluşan modeli kuracağız. Modelimizin ipi topu bu kadar hanımlar. Bu şekilde böyle orantı halinde model ilerliyor. Ben bu patiğimi hanımlar toplamda bakın aradaki krem modelleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane model yaptım. Morları sayacak olursak da bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane de mor haloşam olmuş model aralarında. Bu kadar yaptım. Bu da benim elimin ölçüsüne göre tam ölçü oldu hanımlar. Sizler bu aşamada patiğinizi örerken ayağınıza giyip deneyerek ölçerek de yapabilirsiniz. Şimdi hep birlikte patiğimizin ön bölümünü, modelle bölümünü ölçülerimize göre yapalım gelelim hanımlar. Ardından buluşalım. Birlikte bilek bölümüne geçeceğiz. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü yaptım geldim. 8 tane renkli haroşamdan 7 tane de krem modelimden oluştu bu model. Şimdi yapacağım işlem şu. Artık model kurulumu yapmayacağız. İlmeklerimin tamamını krem ipimiyle öreceğim. Bilek ayrımı yapmadan önce ön hazırlık olsun diye ilmeklerimizi krem ipimiz ile örüyoruz. İlk model kurulumu yaparken birinci şişimizden ikinci şişimize bir ilmek vermiştik modeli tam kurabilelim diye. Şimdi o ilmeğimizi de geri alacağız hanımlar. Bakın burada 13 ilmek var. Bir ilmek de geri alıyorum, buraya 14 oldu. Sayalım. 4, 8, 12, 14 ilmek oldu. Diğerinde de 14 ilmek kaldı. Bilek ayrımını tam ortadan yapabilelim diye borç aldığım, yani ödünç aldığım ilmeğimi geri aldım buraya. Şimdi hanımlar, ilk şişimdeki ilmeklerimi düz olarak ördüm. Bu aşamada artık şu renkli ipimizi de kesip arkaya düğümleyebiliriz. Patiğimizin arkasında krem ipimiz ile devam edeceğiz çünkü. Şimdi hanımlar, 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca, yani 2 sıra derken 4 şişimizi bir kere krem ipimizle düz öreceğiz. Bir kere daha düz öreceğiz. Yani 2 sıra dolanmış olacağız. 2 sıra düz örelim gelelim.
Evet hanımlar, ilmeklerimi 2 sıra boyunca krem ipim ile düz ördüm. Şimdi ilk şişimdeyim, bilek ayrımını yapacağım. Öncelikle hanımlar, ilk şişimde 14 ilmeğim vardı. Şişimde son bir ilmeğim kalana kadar örüyorum. Yani ilk 13 ilmeğimi örüyorum. Bakın burada son bir ilmek kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştiriyorum. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Bilek ayrımında, yani şurada ilmekleri yer değiştirerek örüyoruz. Sebebi şu: bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor hanımlar. Şimdi patiğimizin şu arka bölümüne geçtik. Ben patiğimin şu kenarlarına, bakın şuralara 8'er ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. İlk kenardaki 8 ilmeğim haroşa düz örüyorum. İkinci şişimden devam ediyorum. 5, 6, 7, 8 haroşa ilmeğimi ördüm. Ön yüzdeyim, ilmeklerimi düz örmeye devam edeceğim. Artık patiğimizin arka bölümüne geçtik hanımlar. Arka bölümde ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters öreceğiz. Sadece bilek kenarlarında 8'er ilmek haroşamız var. Haroşalarımızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Tabandaki ilmeklerimi örüyorum. Son şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz örmeye devam ediyorum. Bilek ayrımı yaptığımız şişimiz. Bakın son 8 ilmeğim haroşa, bunu düz öreceğim. Hemen hem arka yüzde bu 8 ilmeği düz örüyorum. Bilek ayrımına geldik hanımlar. Yapacağımız işlem şöyle: bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Bakın geri döndüm. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 8 ilmeğimi düz örüyorum. 6, 7, 8. Bakın ön yüzde bir diş haroşa düştü. Diğer ilmeklerimi de arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum hanımlar. Patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem hepi topu bu kadar. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de şu anda yaptığımız gibi ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece kenarlardaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Patiğin arkası sadece bundan ibaret. Son şişime geldim. Yine burada da ilmeklerimi ters öreceğim. Sadece kenardaki son 8 haroşa ilmeğim düz örülecek. Bakın son 8 ilmeğime geldim. Bunlar haroşa. Haroşa ilmeklerimi düz olarak örüyorum hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bakın bilek ayrımına kadar ördüm. Yine geri dönüyorum. Yapacağımız işlem bundan ibaret. Kenar ilmeğini aldım. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 8 ilmek haroşamı yine düz örüyorum. Ön yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi de diğer bilek ayrımına kadar böyle düz öreceğim. Gideceğiz, geleceğiz, bu şekilde patiğimizin arkası tamamlanacak. Şöyle baktığımızda şu kenarlarımızda birer diş haroşamız oluştu bile. Hanımlar, ben bu patiğimin şu arka bölümüne toplamda haroşa dişlerini, yani sıralarını sayacak olursak 15 sıra haroşa yaptım. Benim ölçüme göre tam oldu. Bu aşamada sizler patiğinizi örerken mutlaka ayağınıza giyin, deneyin, ölçün hanımlar. Patiğinizin arka bölümünü topuğunuzun kenarına gelene kadar yapmak zorundasınız. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Bu nedenle mutlaka patiğinizi ayağınıza ölçün. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü kendi ölçülerimize göre, ayağımıza göre örelim, gelelim. Ardından birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, patiğimin arkasını ördüm, geldim. Burada toplamda 15 sıra haroşam var. Bu aşamada bilek ayrımından sonra bakın şu bölüm genişlediği için ilmeklerim şöyle bakın dümdüz duruyor. Tek şişte toplanacak duruma geldi. Ben de bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda bu sol şişime 24 ilmeği ayırdım. Kalan ilmeklerin hepsini
sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Bu bölümde kenardaki 8 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz. Topuk bölümünde de model bütünlüğü sağlansın diye. 8 haroşamı ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 8 haroşamı örmüştüm. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmekte öndeki ikisini alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. Zaten buraya da 24 ilmek ayırmıştık sol tarafa. Burada da 24. ilmekte kesimi yaptık. Topuğumuz için ortaya baktığımızda burada da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptık, geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Arka yüzde ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Son 8 ilmeğime geldim hanımlar. Bunları düz olarak örüyorum. Tekrar ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24. ilmekte kesimi yapacağız. 8 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 ilmek ördüm. 24. de öndeki ikisini alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. İkinci kesimi de yaptık. Bir önceki sırada şurada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda 1 ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Şimdi kesim yaptık hanımlar. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde yine 23 ilmek örüp 24. de kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine arada kalan 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi bu aradaki ilmekler bitene kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, aradaki ilmeklerin bitene kadar patiğimin topuğunu ördüm geldim. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ tarafta da 24 ilmeğimiz kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayısı da birbirine eşit. Şimdi patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katladım. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için elime tığımı aldım. Tığ numarası çok da önemli değil. Elinize uygun herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkisini topluyorum. Diğer kesimlerimi de şöyle yapıyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeğimi ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim ve tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişimizden aldığımız ilmeği ilk şişimizden aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz ve tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz hanımlar. Her iki şişteki ilmek sayıları da birbirine eşit olduğu için kesim sonunda ilmekler aynı anda bitecek. Bu şekilde. Kalan ilmekleri de hanımlar aynı şekil kesip gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Son birer ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra ikinci şişimdeki ilmeğimi tığıma aldım. Tığımda 3 ilmeğim oldu. Üçünü birden topluyorum. Buraya 2 tane de sıkı zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Evet hanımlar, hemen ipimizin ucunu gizleyelim. Bakalım topuğumuza. Şöyle sıkılayarak ipimin ucunu güzelce gizliyorum. Hani ayağımıza giydikten sonra bu ip uçları dışarı çıkmasın. Yoksa hoş görüntü olmuyor. Evet, bakın topuğumuza şöyle. Ayağı giyince zaten şu şekilde duruyor. Gizli kesim, tek taraflı. Çok şık, temiz bir görüntüsü oluyor. Evet hanımlar, patiğimiz bakın görüntü itibariyle şöyle. Ayakta kendini çok daha güzel gösterecektir. Hemen manken ayağıma da giydireyim. Birlikte patiğimizi ayağımızda da bakalım. Çok güzel, kolay bir modeldi. Çeyiz içinde çok uygun. Dilerseniz bu aradaki benim mor yaptığım haroşaları rengarenk yapabilirsiniz. Artık iplerinizi değerlendirme adına.
Çok güzel, hoş bir model oldu hanımlar. Evet, patiğimizin mankendeki duruşu da yine bu şekilde bakın. Çok güzel, çok zarif bir patik oldu. Tabanımız, topuğumuz, model bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.